Akşama misafirimiz var. Misafir davet ettik. Bugün evde temizlik, yemek yapacağım. Günümüz o şekilde geçecek ama sabah uyandık. Perdeyi bir açtım, baktım ki ağaçlar buz tutmuş. Çok kar yağmış olabilir ve arabamızın camı buz tutmuş olabilir. O yüzden kocama yardıma gitmek istiyorum kar temizliği için. Pek de kötü değilmiş ama yine de yardıma geldim. Evime her yeni gelen misafire mercimek çorbası yapıyorum. Ben mercimek çorbasını seviyorum. Yabancılar da seviyorlar. O yüzden bunlar da ilk defa geldikleri için daha önce gelmediler. Aynı binada oturuyoruz komşumuz bu çift. Ama daha önce evimize gelmediler. İlk defa gelecekler. O yüzden onlara da mercimek çorbası yapacağım. Pofuduk anne köftesi yapacağım. İnşallah pofuduk olur. Nohutlu pilav yapacağım. Ben seviyorum nohutlu pilavı. Kendim sevdiğim yemekleri yapıyorum onlara da. Ispanaklı, havuçlu yoğurt yapmayı düşünüyorum. Eğer vaktim kalırsa bakacağım. Belki birkaç şey daha yapabilirim. Vaktim kalmazsa da yeterli çorba, köfte, pilav, yoğurt ve salata da yaparım. Yeterli bence. Köfteyle başlıyorum çünkü köftenin harcını yapıp buzdolabında bekletmem gerekiyor daha lezzetli olsun diye. O yüzden temizlikten önce köfteyle başlıyoruz. Bu dana eti, dana döş. Bu da yağ vermesi için kuzu eti, kuzu döş olması lazım. Bu daha az. Dana eti daha fazla. %70 dana eti, %30 belki %20 olabilir. Çok daha az. Kuzu kıyma var. İkisini karıştıracağım. Ama baharatları da dökeyim hemen. 1 tatlı kaşığı tuz. Yabancılar pek tuz sevmiyor aslında, az tuz. Biraz tuz döküyorum. Biraz karabiber.
Biraz kimyon. Köfte harcını yoğuruyorum. Baharatları ekledim. Şimdi üstünü streçleyip buzdolabında dinlenmeye alıyorum. Başka herhangi bir şey eklemedim. Size biraz hava durumunu göstereyim. Hava karlı. Aha, kayak yapmaya giden birisini gördüm. Hatta iki kişi. Şuradaki konaklamadan geliyorlar. Böyle. Şöyle gidiyorlar. Kayak yeri de şurada. Ağaçlar buz tutmuş durumda. Hava sisli ve soğuk. Sabah ağaçları böyle buz tutmuş görünce dedim kesin arabanın camı da buz tutmuştur. Yardıma gideyim. Ama o kadar da kötü değildi. Evet, gözden kayboldular. Bir kişi daha geliyor. Yan yan gidiyor. Tepe olduğu için. Şurada tümsek var. O yüzden yan yan gidiyor. Düzlüğe gelince düz gidecektir bence. Evet. Bak. Tepeden çıkarken kayağını yan yan yaparak gitti. Şimdi düz yerde kaya kaya gidiyor. İçeri kar giriyor. Bu kadar yeter. Bakın bir tane kahverengi, bir tane krem rengi. İki çift cam var. İçeriye soğuk ve su girmesin diye. Sanırım. Şuradan şu mandalı kapatmak gerekiyor şöyle ki buradan hareket etmesin diye. Böyle bir mandal var. Pencere hareket etmesin diye buradan mandalla sıkıştırıyoruz. Açacağımız zaman bu mandalı açıyoruz, ittiriyoruz. Kapatacağımız zaman ittiriyoruz, kapatıyoruz ve pencere sabitleniyor. Bu yeni bulaşık makinem. Ufacık tefecik, içi dolu fıçıcık. Bir ara sadece bununla ilgili video çekeceğim. Japonya'daki bulaşık makinesi, bulaşık yıkama derdinden bahsetmek istiyorum size. Buraya o günkü bulaşıkları dizeceğim. Bakalım içine ne kadar bulaşık girecek. Kaç tane tencere sığıyor, kaç tane tava sığıyor. Daha doğrusu sığıyor mu? Gider de şuradan lavabonun içine gidiyor hemen. Aldım. Başıma bir ton iş çıkardı, dert çıkardı.
bize sürekli problem çıkarıyor. Şimdi artık çıkarmıyor ama kurulum aşamasında çok sıkıntı yaşadık. Kocamın haline üzüldüm. Çok uğraştı bunu kurabilmek için. Evde şöyle bir küçük ekmeğimiz var. 2 tane de lavaş paketimiz var ama ben yine de ne olur ne olmaz diye küçük bir ekmek daha yapacağım. Ekmek yapma makinamız var zaten. Bir, iki. Tam buğday unu. Allah! Gidiyor. Of of. Geçen misafir gelmişti. Bir bebek vardı. 6 en fazla 7 aylık. Bu onun oyuncağı. Burada unuttular. Şu kadar bir havuç kaldı. Çok az.
2 kaşık gibi zeytinyağı döküyorum. Biraz sol elimle yapayım. Sağ elim yoruldu. Bir dakika daha pişireyim, sonra kapatacağım. Ispanağın soğumasını beklerken bir öğlen yemeği yedim. Dünden kalan bir yemek vardı. Onu çıkardım. Fırında ısıttım. Yedim hemen hızlıca. Ispanağımız soğudu. Hazırladığımız yoğurdun içine döküyoruz. Üstünü kapatıyorum tekrar. Buzdolabında böyle hazır bir şekilde bekleteceğim. Şimdi mercimek çorbasına başlıyorum. Yağı döktüm. Soğanlar, havucu koyuyorum. Patatesi ekliyorum. Domatesin rendelenmiş hali gibi bunu bulabildim. Bu kadar yumuşadıktan sonra blenderdan geçirin. Köfteyi buzdolabından çıkardım. Şimdi diğer malzemelerini koyuyorum. Maydanozum kalmamış, taze maydanoz. O yüzden kuru maydanoz ekliyorum. Bir sıkılmış soğan. Rendeleyip elimle sıktığım soğanı koydum. Galeta unu döküyorum. Yarım çay kaşığı karbonat. Bunun üzerine limon sıkacağız. Şimdi yoğurmaya geçiyorum. Bu kadar yeter, yoruldum. Tekrar üstünü streçliyorum. 1 saat daha bekleteceğim. Sonra da şekil vereceğim. Şu benim ajandam 2026. Pikachu'lu. Japonya'yı anımsatan bir şey olsun istedim. Şöyle.
Buraya bazı şeyler yazıyorum. Ne yazmışım? Ne yazmışım? 11 Ocak'ta küçük de olsa bir bulaşık makinem oldu. Çok mutluyum. 16 Ocak'ta YouTube'da 100 abonem oldu. 1 Ocak'ta Japonlarla bir tepeden sabah güneşin doğuşunu izledik. 2 Ocak'ta bugün Japonya tatilimizden döndük, evimi özlemişim. Gibi gibi gibi. Daha birkaç şey daha var. Böyle devam edecek. Nohutlu pilavı pilav pişirme makinesinde yapıyorum. Nohutları haşlamıştım dünden. Buzdolabına koymuştum. Makinenin içine koydum pilavla nohutu. Şu an pişiyor. Yaparken çekmeyi unuttuğum için inşallah bittiğinde göstereceğim. Tatami odasında oturduk. Şurada kakatsu. Kotatsu muydu bu? Kotatsu masasında oturduk. Kağıt oyunları oynadık, sohbet ettiler. Güzel bir gündü. Gittiler. Bu kalanları elde yıkayacak. Bir kısmını makineye koydu. Gelirken bunu getirdiler. Şarap. Ben de çok az içtim. Yarım bardaktan daha az. Bu gelen çiftle aynı binada oturuyoruz. Onlar karı koca aynı işi yapıyorlar. İkisi de kayakçı. Dağ sporlarıyla ilgileniyorlar. İkisi de aynı işi yapıyorlar ve aynı iş yerinde çalışıyorlar. Karı koca, ne büyük şans. Çok güzel bir şey bence. Ve sadece kayak değil, diğer doğa sporlarıyla da ilgileniyorlar. Mesela sörf de yapıyorlarmış. Ben sörf yaptıklarını çok sonradan öğrendim. Ve yarın okulda buzdan evler yapacaklar. Bana orada video çekmek ister misin diye sordular. Ben de tamam dedim. Sabah 8.30'da başlıyormuş. Akşam 4'e kadar. Adı ne o? Kar ev? Igloo. 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 Loo. Lu. You can sit on the floor. Oturacak bir yer var mı içinde diyorum. Yere oturabilirsin diyor. Kardan evler yapacaklar. Ben de onları çekeceğim yarın. Öğretmenler, öğrenciler hep birlikte. Ve belki ben de biraz yardım edebilirim. Bizim evin hemen yanında kayak merkezi var. Bir defa kocamla gittim. Biraz öğrenmek, pratik yapmak için. Ama duramıyordum bile. Durmayı bile öğrenemedim. Bazen durabiliyordum, bazen duramıyordum. Tehlikeli bir spor olduğu için ayağını incitebilirsin, kırabilirsin, her şey olabilir. O yüzden Zak da bana anlatamadığı için, ben de anlayamadığım için biraz stres oldu ve ilk derste çok kötüydü. Çok az kaydım, o kadar. Sonra ikinci denememde bu eğitmenlerle birlikte gittik. Dağın en altında tabii ki. Yeni öğrenenler en alttan başlıyorlar. Biz de orada yeni öğrenenlerle birlikte aynı yere gittik. En azından durabilmeyi öğrendim. Biraz da böyle sağ sol yaptık. Ve ben
Böyle çubuklarla kendimi itmeye çalışıyorum dönüşlerde. Meğersem ağırlığını kayağa vermek gerekiyormuş. Sürekli çubuklarla kendimi itmeye çalıştığım için kollarım pert oldu. Ağırlığımı kayağa vermiyordum ve çubuklarla kendimi itmeye çalışıyordum. Sonra çubukları elimden aldı, kara sipledi ve dedi ki böyle yapacaksın. Çubuksuz yapacaksın. Çubuksuz denediğimde biraz oldu gibi ama biraz daha pratik yapmam lazım. Ve bana demişlerdi ki bir hafta boyunca pratik yaparsan, bunu öğrenirsen bir hafta sonra tekrar yeni şeyler öğretiriz sana. Ben tabii o günden sonra her yerim ağrıdı. İlk kaymaya gittiğimde de zaten ağrımıştı 4 gün boyunca. Bacaklarım pert olmuştu. İkincide de yine hem bacaklarım hem kollarım. Hiç yani gidip kayacak halim yoktu. Tabii aktif olarak spor yapmayınca böyle oluyor işte. Bugün geldiklerinde soruyorlar nasılsın, pratik yaptın mı, daha iyi misin vesaire diye. Ben no dedim. Artık geçti. 4 gün oldu, geçti artık, ağrım kalmadı. Bu hafta içi pratik yaparsam bir hafta boyunca, bir hafta sonra tekrar yeni şeyler öğretmeyi deneyecekler.